Merhaba sevgili seyirciler, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizler için sütlü yoğurtlu, tel tel olan güzel bir çörek hazırlayacağım. Kocaman bir çörek olacak inşallah. Çöreğimizde neler var kıymetli seyircilerim? Bir çay bardağı yoğurt, yoğurtlu ve sütlü dedik efendim. Bir çay bardağı mısır özü yağı varsa tercihimizdir. 1,5 su bardağı süt. Sevgili seyircilerim 125 gram tereyağı, 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve burada da 4,5 su bardağı unumuz var. İsterseniz üzerine çörek otu, susam da serpebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Önce sıvıları buradaki karıştırma kabının içine alıyorum. Süt ve yoğurt, sıvılar oda sıcaklığında olsun. Buzdolabından çıkarıp kullanırsanız hamur işlerine biraz işleri zorlaştırıyor. Netice almanız zor oluyor. Ondan dolayı söylüyorum. Kıymetli seyircilerim. Sütü ve yoğurdu buradaki karıştırma kabının içine alıyorum. Çırpıyor. Un, kabartma tozu ve tuz geliyor. Sıvı yağ, tereyağı, yumurta üzerinde yer alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çöreğimiz için süt ve yoğurdu karıştırma kabının içine aldıktan sonra çırpma teliyle karıştırıyorum. Burada 4,5 su bardağı unumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Unu döküyor. Bakın şimdi 3'te ikisini döktüm. Kabartma tozu ve tuz geliyor. Birer tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu yani. Bir tatlı kaşığı da normal tuz. Şimdi kabartma tozu, tuz, un, yoğurt, süt şöyle bir karıştırıyorum. Ve çırpma telini buradan alıyor. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayacağız sevgili seyircilerim. Yumuşacık olacak. Şu andaki ölçümüzde burada 4,5 su bardağı un var. Un ya da sıvılarda azlık gelirse ilave ediyoruz. Mutfakta çareler tükenmez diyoruz. Hiç endişeye, korkuya gerek yok. Kıvamı biraz yumuşak oldu sevgili seyircilerim. Dedik ya mutfakta çareler bitmez. Yumuşak olursa un veriyoruz, sert olursa süt ya da yoğurt ilave ediyoruz. Şimdi şurası bir kaşık. Bir kaşık unu şöyle hemen aldım. Karıştırma kabından buradan tezgaha alacağım ki tezgahta güzelce yoğurabilelim. Hem de kıvamını sizlerle paylaşabileyim istiyorum kıymetli seyircilerim. Canım iner misin? Evet iniyor. Şimdi 4,5 su bardağı un hazırlamıştım. Artı bir kaşık daha un koydum kıymetli seyircilerim. Böyle kulak memesi yumuşaklığında yumuşacık bir hamur olması gerekiyor. Ele yapışmayan ama yumuşak, pamuk gibi. İçinde şu ana kadar yağ yok, yumurta yok. Kıymetli seyircilerim, güzel. Hafif böyle tezgaha hafiften un serpip kıvamı şu anda gayet güzel. Hamurumuzu 3 dakika yoğuruyoruz. Ondan sonra dinlendirmeler, açılmalar, şekiller devam edecek. Özür dilerim. Tam şov yapacaktım. Özleşmemiş. Birazdan inşallah. Sevgili seyircilerim, hamurumuz çok güzel özleşti. Baştan vermiş olduğumu 4,5 su bardağı un ölçümüze artı 2 çorba kaşığı daha ilave ettim. Nefes nefese kaldım. Sevgili beyler, eşlerinize biraz yardım edin. Hamur işi öyle kolay bir iş değil. Ya da mutfak şefinden yardım alabilirsiniz. Çok güzel oldu. Sevgiyle hemen buranın üzerine bir streç film kapatıyorum. 10 dakika bir dinlendiriyorum. Hamur işleri dinlendir, hareketlendir. Dinlendir, hareketlendir. Özür dilerim canım benim. Sonra güzel bir netice çıkar ortaya. Hamurumuz dinlendi. Sıra geldi hemen tereyağını eritmeye. Tereyağımızı eriteceğiz. 125 gram tereyağı. Buraya sıvı yağını da vereyim. Burada ben mısır özü yağı tercih ettim. Çok güzel olur hamur işlerinde sevgili seyircilerim. Eğer imkan varsa, yoksa da çiçek yağı, zeytinyağı, Allah ne verdiyse hepsine yararlanabilirsiniz. Kısık ateşte yavaş yavaş eriyor. Yumurtayı bir kenara ayırıyorum. Üzeri için yumurta. Şimdi alanı açıyorum bakın. Çalışma alanımız geniş olması lazım. Burada un ile biraz buğday nişastasını karıştırıyorum. Hamuru açması kolay olur.
nişasta ve un karışımı yaparsanız güzel olur kıymetli seyircilerim. Evet, bu da tamam. Evet, sırasıyla ilerliyoruz. Gel bakalım aşçım. Çok güzel. Şurayı özür dilerim. Burayı baştan kesseydim. Neyse tamam, sonra keserim. Problem yok. Evet efendim. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur. Görüyor musunuz? Bakın. Ele yapışmayan çok güzel bir hamur. Hemen tezgaha biraz un ve nişasta karışımından serpiyorum. Bu hamuru 4'e kesiyorum. 4 parçaya kesiyorum bakın. Gel bakalım canım. Hamurun güzelliğine bakın sevgili seyirciler. Görüyor musunuz? Bak. Şöyle yan yana alayım. Çok güzel bir dokusu var. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. Ne güzel nimetler veriyorsun ya Rabbi bize. Şimdi hemen burada bezelerimizi bir yuvarlıyoruz. 4 parçaya böldükten sonra isterseniz 5'e de bölebilirsiniz. Bu 4 işi kolaylaştırıyor. Canım benim. Bugün bir şey var. Hayra vesile olur inşallah diyelim. Bir eldiven değiştiriyorum. Evet, 4 bezemizi yuvarladıktan sonra üzerlerine un serptim ya da naylonla kapatmak lazım ya da bir örtü altında, üzerlerinin kurumaması gerekiyor. Bakın yakın gel canım. Gel şöyle bastırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgiyle hamurumuz özleşmiş. Hemen tezgah üzerinde un ve nişasta karışımı. Önce merdane, sonra da metalden bir oklavam var. Onunla açmaya devam edeceğim. Ahşap oklavan yok mu usta diyen seyircilerim çıkabilirler. İnanın mutfağa taşırken nereye koydum bulamıyorum. İnşallah çıkar bir gün. Ama nereye? İşte taşınmaların bazen böyle zorlukları oluyor. Nereye konuldu acaba? Kim nereye koydu? Bilinmiyor. Ama bir gün olur, bulunur inşallah. Evet efendim. İncecik, normal yufka büyüklüğünde olabildiğince ince bir şekilde hamurlarımızın 4'ünü de açıyorum. Hamurlar açıldıktan sonra da eritilmiş tereyağı ve mısır özü yağı ile kat aralarını yağlıyorum. Sevgili seyircilerim, şu anda hamurlarımız büyüdü. Gayet güzel. Normal yufka büyüklüğüne yakın büyüklüğe getiriyoruz. Eldeki ve evdeki imkanlarıyla. Şimdi yağlama bölümüne geçiyorum. Eritmiş olduğumuz tereyağı ve beraberine koymuş olduğum mısır özü yağı tamamen oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Bu çünkü çok önemli bir püf noktasıdır kıymetli seyircilerim. Sıcak olursa uzun süre bekletmeniz gerekir. Hamurla yağın kaynaşması gerekiyor. Ondan dolayı. Biz şimdi bu şekilde 4 tane yufkamızın her yerini yağlayacağız. Yağladıktan sonra dinlendirme bölümü olacak. Tüm detaylarıyla tel tel olan bir çörek tarifi sizler için hazırlıyorum. Yorumlarda gördüm. Çin'den tutun, Hindistan'dan, Dubai'den, Katar'dan, efendim Finlandiya'dan, dünyanın dört bir tarafından seyircilerimiz bana yazmışlar. Çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Hangi şehir, hangi ülkeden yazıyorsanız devam edin lütfen. Evet, bütün yufkalarımızın tamamını şu anda bakın fırça yardımıyla böyle yedire yedire sevginizi katın. Verin, burada yavrulardan yardım alın. Çocuklarınız güzelce yağlasınlar böyle. Her yerini pırıl pırıl olacak şekilde yağlıyoruz. Yağladıktan sonra ikinci yufka geliyor. Şimdi canım benim, gelir misin? Evet, geliyor. Bakın katladım bunları kıymetli seyircilerim. 4'e, sonra 8'e. Şimdi yağlanmış, tamamen yağlı, bakın görüyor musunuz? Getiriyorum. Şurada üst üste hamurlarımızı bırakıyoruz. Gel canım. Evet, yavrularımız yesinler. Beslenmelerine de koyabiliriz yavrularımızın. Kenarlarda geriye doğru varsa şöyle uçlarından tutup çektiriyoruz. Sonra biraz esneteceğim birazdan burayı. Şöyle hafiften hafiften esnete esnete hamurumuzu yağlaya yağlaya 4 katı da üst üste koymaya devam ediyoruz.
Çöreğimizde son kata geldik. Şu anda 4. yufkayı da koydum üstüne. El açması, incecik yağını veriyoruz her yerine. Fırça yardımıyla böyle sevgiyle her yerine sürelim. Acele etmeyelim. Yağı çeksin. Ondan sonra bir sonrakini üstüne koyun. Şimdi birazdan hepsini çektirdikten sonra sarma bölümüne geçiyorum. Çok önemli bir aşamadır. Aman orayı kaçırmayın kıymetli seyirciler. Sevgili seyircilerim, yuvarlak formundan kare formuna geçtik. Yani böyle rahat sarabilelim. Şöyle yuvarlaktı ya, dört tarafından böyle uçlarından tutuyorsunuz, kendine doğru çekiyorsunuz. Kare formu çıkıyor ortaya. Şimdi sarma bölümüne geçiyoruz. Sarma bölümünde de bakın şöyle önce bir esnetiyorum. Hamur ne kadar ince, esnemiş olursa o kadar güzel olur. Sararken de hemen şimdi sarmaya başlıyorum. Canım benim biraz daha böyle gelir misin? Ne kadar böyle ince olursa tel tel güzel bir çörek. Çektiriyor, sarıyorum. Çekiyorum, sarıyorum. Sonra da dolama bölümüne geçiyoruz. Sevgili seyircilerim, şu anda hamurumuz hazır. Şöyle ortadan tutup şöyle kaldırabilirsiniz. Bakın, görüyor musunuz? Gayet güzel, esnek bir hamur. Yumuşak aynı zamanda. Biraz inceltebilirsiniz. Evet, şimdi hemen bir yağlı kağıt alıyorum. Yağlı kağıdın şurasına hafiften bir yağ süreceğim. Çünkü rahat bir şekilde sonra da burada aynı bu yağlı kağıdın üzerinde açıp bu kağıtla birlikte pişireceğiz kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı yağlayabilirsiniz. Birazcık tavada yağ ayırdım bunun için. Evet, şimdi ortadan şu merkezden efendim şimdi sarmaya başlayacağız. Canım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun. Güzel demlenmiş çay ile birlikte. Sevdikleriniz bir de sofradaysa dokunmayın keyfine. Güzel insanlar olsun, iyi insanlar olsun sofranızda kıymetli seyircilerim. Canım benim, görüntüyü kapatma. Tamam. Bakın şöyle sıkıca ortadan tam şöyle getiriyorum. Kıymetli seyircilerim. Şuradan şurayı bu şekilde, burası çok özür dilerim. Şurası sıkıca sardıktan sonra şuradaki bittiği yeri alt almamız lazım. Getiriyorum. Şuraya alta doğru bırakıyorum ve şöyle geliyor. Bu şekliyle hemen şöyle bir tane kap içine alacağız. Sevgili seyircilerim. Bir kap içine alıp ya da fırın tepsisi de olabilir. Üzerine streç film kapatıp 1 saat dinlendireceğiz. 1 saat dinleniyor. Ondan sonra kağıdı ile birlikte açıyorum. Yumurtası ve oradaki kalınlıklar çok önemli. Sizler de beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Şu ana kadar performansımı beğendiyseniz bir tane emoji atarsanız çok sevinirim. Bekliyoruz. Sonra da sevgiyle açıyor, pişiriyoruz. Hamurun üzerindeki streç filmi alıyorum. Streç film olur, naylon poşete koyabilirsiniz. Eldeki ve evdeki imkanlarınız neyse ondan yararlanabilirsiniz. Ama görseli çok güzel. Bakın sevgili seyircilerim, yumuşacık bir hamur. Pamuk gibi adeta. Elimi şuradan hafiften bir yağlayayım. Şöyle güzel. Şuradaki tavada kalan az bir yağ var. O yağı da üzerine yumurta süreceğiz. Onun için ayırdım. Canım benim. Yumuşacık, sevgiyle hazırlanmış. 4,5 su bardağı un koymuştum. Artı 2 çorba kaşığı daha un ilave ettim. Kabartma tozlu, yoğurtlu, sütlü, güzel bir çörek hamuru sizler için hazırlıyorum. İncecik açacağım sevgili seyircilerim. Şöyle ince parmak kalınlığında, yani 1 santim kalınlığına bastıra bastıra, hafiften bastırarak böyle inceltiyorum. Sonra da yumurtasını sürüyorum üzerine. Sevgili seyircilerim, tavamızın içinde kalan yağ ile bir tane yumurtayı bütünce kırdım, karıştırdım. İsterseniz sarısını da koyabilirsiniz. Bakın burada hamurumuz şu anda hazır. Elimizle böyle bastıra bastıra 1 santim kalınlığına düşürdüm. Ve şimdi şöyle dikkatli bir şekilde, görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Sevgiyle bakın. Sevginizi verin burada. Yavrularınız güzel güzel böyle taze taze elinizden çıkmış çöreklerden yesinler.
Evet, hemen üzerine şimdi bir çırpılmış yumurta geliyor. Yağı ile birlikte buluşmuş. Her yerine güzelce sürüyorum. Kıymetli seyircilerim, fırınımız 190 derecede alt üst pişirme bölümünde bekliyor şu anda. Hemen üzerine her yerine sürüyorum. Sonra da fırına gönderip sevgiyle pişiyor. Çayımızı demliyoruz. Alt üst pişirme ayarında çok güzel oluyor. Tel tel dökülen bir çörek geliyor sizler için. Evet, çöreğimiz fırına gitmeye hazır hale geldi. Şimdi tepsiye geçiş noktasında şöyle bir yöntem uygulayacağım sevgili seyircilerim. Yakın mesafeden sert bir düşüş yapmamaya özen göstereceğim. Canım benim, sevgiyle geliyor. Fırın tepsisine yumuşak bir geçiş yaptık. Çok güzel oldu, bakın görüyor musunuz? Görselliğin güzelliğine bakın. Üzerine birazcık da şifadır. Şifalı olduğu için çörek otu serptim sevgili seyircilerim. İsteyenler artı susam da koyabilirsiniz. 190 derece ısıtılmış fırın, alt üst ayarda efendim çöreğimiz pişiyor. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olup yorum atıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Sevgiyle pişsin. Saatime bakıyorum, tam 45 dakika oldu. Alt üst pişirme bölümünde 180 derecede çöreğimizin güzelliğini paylaşıyoruz şimdi sizlerle sevgili seyircilerim. Subhanallah, çıtır çıtır olmuş, bayağı güzel bronzlaşmış sevgili seyircilerim. Şimdi püf noktası, bu şekilde bir 10 dakika tepsiyle birlikte bekledikten sonra 10 dakika sürenin sonunda şöyle bir ızgaranın üzerine alacağım. Böyle bir ızgarayı alıyoruz ki buradaki hava akımı olsun, nemlenme yapmasın diye söylüyorum. Sevgili seyircilerim, çayımız demlendi, çöreğimiz fırından çıktı, ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi çayımızı dolduralım, ondan sonra çıtırtıları ile birlikte inşallah çöreği sizlerle paylaşacağım. Çünkü doku testi istiyorsunuz Oktay Usta. Nerede doku testi diye? Doku testini de yapacağım inşallah sizler için efendim. Evet, hemen demlenmiş çayımızı bir alalım. Güzel güzel şöyle. Biraz açık mı yapmışım? Özür dilerim, biraz açık olmuş sevgili seyircilerim. Çayı az koymuşum. Olsun. Açık çay da iyidir inşallah. Evet. Bir tarifimizin daha sonuna geldik kıymetli seyircilerim. Yeni tariflerimde inşallah görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a ısmarladık.